Fakat Agoriler törenleri esnasında ölü insanın etini yiyorlar. Kardeşlerim, abilerim, ablalarım, yeni bölüme hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde Hindistan'ın Varanasi adında bir şehrindeyiz. Burası Hindistan'ın en önemli şehirlerinden birisi. Delhi'de hiç durmadan buraya gelmemin amacı ise insan eti yiyen Agorilerin festivaline katılmakta. Festivalin büyük bir kısmını kaçırdım fakat bazı noktalarını yakalayabildim. Bölümün son kısımlarında onları izleyeceksiniz. Bize çok uzak olan bir kültür, bize ait olmayan bir inanış. İzlerken hassas görüntüler içerebilir. Eğer videoyu izleyen küçük kardeşlerim vesaire varsa bu videoyu direkt geçebilirler. Şimdiden iyi seyirler. Geldiğimiz şehrin ismi burası Varanasi. Şu anda da Varanasi'de Ganj Nehri'nin tam önünde bulunuyoruz. Burası Hintliler için inanılmaz kutsal bir yer. Şehrin diğer ismi ise Benerasi olarak adlandırılıyor. Varanasi özellikle dindar Hinduların tercih ettiği bir yer. Burada olmayı ve öldükten sonra küllerinin Ganj Nehri'ne, yani kutsal gördükleri Ganj Nehri'ne serpilmesini istiyorlar. Şu anda da tam olarak Ganj Nehri'nin kenarındayız. Peki tüm bu nehir niçin Hintliler için kutsal? Ganj Nehri. Ganj Nehri Hindistan'ın kuzeyinden Bangladeş'e doğru 2704 kilometreyi kapsayan bir nehir. İnançlarına göre belirli günlerde bu nehirde yıkanmak sıfırlanmayı temsil ediyor onlarda. Günahlarından arınmış oluyorlar. Şu anda da bak mesela adam gördün mü? Elini yüzünü yıkadı ya da insanlar burada bak yıkanıyorlar. Ganja aynı zamanda tövbelerinin kabul edilmesini sağlıyormuş Ganj'da yıkanmak. Şimdi biraz buranın etrafında dolaşalım, aynı zamanda bilgiler vereyim. Daha sonra ise hem Agorilerin festivalini izleyeceksiniz hem de bu insan eti yiyen Agoriler kim onları görmüş olacaksınız. Neden insan eti yiyorlar vesaire hepsi detaylı bir şekilde videonun içerisinde var. Nehrin de kenarında her gün böyle şunları mesela seremonilerde falan kullanıyorlar. Bunlarla burada her gün saat 6.30 ila 7.30 arasında bir seremoni gerçekleşiyor. Birazdan zaten izleyeceğiz hep birlikte. Buranın dışında da Hindistan'ın başka yerinde ölen insanların genellikle istediği şey getirilip küllerinin Ganj Nehri'ne atılması. Şöyle biraz daha yakına gidelim. Namaste. Namaste. Yani Hintlilerin inanışına göre bu sudan abi bir yudum bile içmeden ölmek tamamlanmamış bir hayatı temsil ediyor. Her Hintli bu sudan ölmeden önce kesinlikle içmesi gerekiyormuş. Burada da böyle çiçekler falan satılıyor. Namaste baba. Bunu abi yakıyorlar, sonra Ganj'a gönderiyorlar. Thank you so much for now. Thank you. Bunlarla dilekler tutup abi yakıp Ganj'a doğru gönderiyorlar. Namaste. Namaste. Hindu people is God. God. This water, this Ganga Maiya. You know, this Ganga Maiya. This regulations. This wrong. Everything. Everybody here. You know, this 1 year, 1 day. You know this. Nana hai. Yanisne is shower to shower. Shower. Ah, Okay. shower. This wrong something is negative thinking is go. If you took shower here, the wrong things is go Wrong from you. thinking go from. This, Okay. Ya bizim positive. anlattığımız gibi. Okay. Thank you so much. Namaste. Namaste. Happy Holi. Happy Ganga Maiya ki jai. Thank you. Böyle işte Tanrı olarak nitelendiriyorlar bu nehri. Yanlış bir kelime kullanmak istemiyorum, adamların inancı. Sonuna kadar bizde her şeye saygı abi. Çünkü dünyayı gezmenin en güzel getirdiği nokta, gittiğin yerde insanların kültürlerine, dinlerine, yaşayış şekillerine saygı göstermek en önemlisi. Tanrı Ganga'nın yaklaşık 1-1,5 saat sonra burada büyük bir seremoni olacak.
tam olarak burada gerçekleşiyor ya da bir sonraki her merdiven aralarında. Merdivenlerden de şu merdivenlere guts deniliyor, tamam mı? Bazen burada mesela daha ileride bir alan var, orada da gerçekleşiyor. Şimdi burada her gün gerçekleşen seremoni yaklaşık 1 saat süren 6,5 ila 7,5 arasında gerçekleşecek. Biz de hep birlikte izleyeceğiz. Vallahi şu ana kadar bir haftayı geride bıraktık. Bir sorun, bir sıkıntı yaşamadım Hindistan'da. Her şey güzel gidiyor. Fiyatlar inanılmaz ucuz bir kere. Böyle bir 2-3 ay geçirmeyi planlıyorum burada. Olur da buraya gelmek isteyen vesaire varsa videolarda bilgilendirici nitelikte olsun. Ve hatta Ganj Nehri ile ilgili olarak bir şey daha var. Ganj'ın suları burada satılıyor. Bak adam hatta plastikler falan getirmiş buraya. İnsanlar Hindistan'ın farklı şehirlerinden buraya gelip burayı görüyorlar. Burada ibadet ediyorlar. Daha sonra suları alıp evine götürüyorlar. Böyle hayatlarının son döneminde son kez içmek için. Ne kadar ilginç bir kültür, ne kadar ilginç bir inanış değil mi? Nehir adamlar için tanrı. Vay be. Enteresan. Ya bu kanalın özellikle amacı bu arkadaşlar. Dünyadaki farklı kültürleri göstermek, insanlarla tanışmak vesaire. Dalga geçmek, küçümsemek ya bize göre olan şeyler değil. Görüp saygılı bir şekilde ayrılacağız. Tabii ki bazı olaylar bize göre çok rahatsız edici ama böyle. Bu botlarda da oturup seremoniyi izleyebiliyorsunuz. Baksana bir sürü turist var. Devam edelim. Akşam olunca insanlar hep bu tarafa doğru gelmeye başlıyorlar. What are you doing? Hello. Hi bro. Is it Indian massage? Yes. How much price? How much price? Happy as you like. My work, happy, something but Okay, thank you. Benim işim diyor, sen mutlu olursan onu da vereceğim. Ha? Hi. Hi brother. Hi, how are you? All is good, how are you? I'm fantastic. What's your name? Are you filming it? Yeah, I'm filming. It's okay for you? It's fine. You have a YouTube channel? Yeah, I have. May I know that name? It's a Turkish, but I will give you my Instagram. It's better. Sure. Yeah. Oh, good. Okay. Okay, you're from Turkey. Yeah, I am from Turkey. Okay. So can you please type that name? Yeah. Hemen şöyle. Instagram'dan beni takip etmeyenler de varsa. I thought you were from America or something. No, I'm Turkish brother. That's very nice. Thank you so much. Very nice to meet you. It's not actually. Okay. Here we go. Yeah, this is my. Oh, that's Thank nice you. meeting you. You're very Nice to meet you brother. Thank you so much. Ya genel olarak böyle video çekerken falan gençler, insanlar çok saygılı bir şekilde geliyorlar. Ha, merhaba, YouTube kanalınız mı var falan diye konuşuyorlar. Yodit'e karşı böyle ya bazı ırkçı sıkıntılar falan yaşadık. Saçma sapan insanlar saçma sapan şekilde davrandılar bize. Ama herkes bir değil abi. 1 milyardan fazla nüfusu var buranın. O yüzden şu anlık her şey yolunda benim açımdan. Güzel gidiyor. Yodit de bayağı keyifli. Çok iyi bir insan ya. İnanılmaz. Şimdi sizi birazdan seremoniyle baş başa bırakacağım. Seremoni saati yaklaşıyor. Seremoniden hemen sonra Agorilerin tapınağına gideceğiz ve Agorilerin bu festivalinden görüntüleri izleyeceksiniz. Niye böyle yaşadıklarını, neden insan eti yediklerini falan görmüş olacağız hep birlikte. Buraya they are gonna around on river or they will cross just? No, they will go around. Around. How much price you think? I think they should take 100 rupees. 100 rupees? Okay. Yeah, thank you bro. Turkey. Okay, You know Turkey, Türkiye.
We are gonna around in river. Yeah, let's go. Yodit geldi abi, bak insanlar yıkanıyor. Who is the owner? Hey, I think he will do it. Yeah. Hello bro. How are you man? Yani 22-23 liraya falan. How is going your trip, lady? It's good. It's going good. Please, my friend, subscribe. Sarkibai. I will give you what my grandmother said as well. Subscribe. By my channel. Gidiyoruz. Bir sürü böyle botlar var. So we are leaving now from Ganga River to we will around. We will subscribe. Sarkibai. I really want to improve my English. Yeah. Yeah, you're doing great. Estamos en Varanasi. No boat trip. Mira qué loco. Ella es desde Etiopía. Soy de Turco. Pero hablamos el español en India. Itio turco. Etio turco. Locos. So she's from Ethiopia and I'm from Turkey. Combined as a Yeah, turco. No, we speak Spanish, bro. Yeah, we speak Spanish in in India. India. Like, how can I explain this to all people? Abi çok ilginç bir şey harbiden. Altyazısını yazacağım zaten. Yani Yodit Etiyopyalı. Ben Türk'üm. I am Jaipur from You are Rajasthan, from India. Jaipur. Yeah. And we are speaking ve abi biz İspanyolca anlaşıyoruz İngilizceden daha çok. Öyle bir ilginç bir durum var. Ben hiçbir dili tamamen bilmiyor, gramer bilmediğim için kulak bende güçlü. Konuşuyorum işte ya. Like, you know, I can speak every language, but I don't know how to use grammar. Oh. Yeah. Even if I listen Hindi, I can speak. Good one. This is my skill, brother. That's a really good skill. Yeah. Yeah. And what was your name, brother? My name is Yashwant. I'm from Mumbai. Yeah. I'm from And Mumbai. you come here for Finding traveling? myself, for traveling, Okay. and getting some informations, getting some peace. Abi şimdi buradan şimdi dili çevirelim. Westgate. What is that mean? Şimdi buradan ayrılıyoruz. Suyun rengi böyle. Su çok kirli bir su. Ölülerin küllerini falan buraya atıyorlar. Ölü beden bulunca agoriler alıp onu kendi seremonilerini yapıyorlar. Acayip bir yer ya. Burası var ya. Ya genel olarak güzel insanlar ya Hintliler. See. नहीं उधर का है ऐसे आएंगे हर हर महादेव जय गंगे हर हर महादेव जय माँ गंगे Happy Holi! Happy Holi! Happy Holi! बम बम Happy Holi! Bombay! हाथ अंदर रखिए वैसा हाथ अंदर That was so nice. सभी लोग हाथ अंदर हाथ अंदर रखना भाई सभी लोग हाथ अंदर कर लीजिएगा Nehirde bir küçük bir gezinti yapacağız. Şurada mavi şehri gördüğünüz Tanrı Shiva oluyor. Tüm Hintlilerin tanrısı.
Çok enteresan bir şehir burası var ya. Ölüm de yaşam da burada. O kadar farklı inanışlar var ki. O kadar farklı şeyler görüyorum ki seyahat ettiğim için. Lütfen ya, bunu tüm genç kardeşlerim, yapmak isteyen, seyahat etmeyi isteyen kim varsa herkesin başına gelsin bu olay ya. Geçsin abi herkes dünyayı. En azından hayatından bir yıl ekonomik olarak rahatsa, ne bileyim. Ya anladınız söylemek istediğimi ya. Umarım herkes bir şekilde bir yıl böyle dünyayı gezer ya. Öyle. Şu gördüğümüz merdivenler, gatlar var ya, bunların her biri de farklı bir hikayeye sahipmiş yapılmasının sebebi. Öyle anlattı kardeşimiz. Ay bak, çocuklar şurada kriket oynuyorlar. Sadular var şurada da. Cenaze törenlerinden biri daha gerçekleşiyor şurada. Sonra küllerini getirip Ganj'a atacaklar. Oha, kokuya bak ya, çok ağır ya. Ülkede sadece 22 tane resmi dil var. Bak, bu kabul edilen, bir de kasabalar, onlar bunlar şunlar. Ya çok ilginç bir yer ya. Herkesin kesin gelip hayatında görmesi gereken bir yer. Şimdi geri dönüş vakti. Şurada da devletin yaptırdığı çadırlar var. Çadır otel bunlar. İnsanlar işte anca internetten bunları kiralayıp gelip 2-3 gün kalabiliyorlarmış burada. Öyle söylediler. Temiz duruyor ya, bayağı değişik. Büyük ihtimalle pahalıdır. Çünkü her yemek ihtiyacında falan karşıya geçip gelmesi gerekiyor. Abi adamlar ayda $100 falan bir para kazanıyorlar. $150, kimisi $50. Çok fakir insan var ya. Çok gariban insan var. Ya fakirlik harbiden onların suçu değil. Yüzyıllarca adamlar sömürülmüşler İngilizler tarafından. Who are you gonna cheat us? No. If we say I have 100... already been cheated. Enough. So no more. Abi 100 rupi sadece. Fiyat neyse o. 100 rupi bize diyor ki 400 alacağım diyor kişi başı. Biz de dedik ki kardeşimiz ya bu konuda yanlış anlaşılmasın, özellikle anlatayım bunu. Buralarda zaten kolay kolay pazarlık yapmıyorum abi. Tamam, bir şeyin fiyatı neyse onu veriyorum ama sakal tıraşı olmaya giriyor mesela. 80 diyor adam, benden kalkarken 280 istiyor. Ya bir şeyin fiyatı neyse o verilir. Zaten abi motora binerken, motora binerken, tuktuğa binerken falan fazlasıyla veriyor. Restoranda bir yerde oturup bir şey yerken fazlasıyla bırakıyorum. Ama göz göre göre dolandırılmak, o kötü bir şey ya. Binerken 100 dedi, şimdi 400 istiyor. Öyle. Sıkmıyorum ama böyle şeyler için canıma. Anamın duası, beni seven insanların duası, üzerimde olduğunu bilmek, hissetmek beni o kadar güzel hissettiriyor ki. Ya şey böyle, beni izleyen, inanmayan, beni izleyen Hristiyan, beni izleyen Yahudi, beni dünyanın farklı yerlerinden izleyen insanlar da var. Onların güzel dilekleri bile o kadar mutlu ediyor ki, hele Instagram'ı açıyorum öyle, bazen o kadar güzel mesajlar geliyor ki. Ya Berko, ailecek seni izliyoruz. Berko, kızımla birlikte seni izliyorum.
yabancı arkadaşlarım şey diyor, otomatik İngilizce çıkan videolarını izleyebiliyoruz diyorlar falan. Ya, acayip mutlu oluyorum, çok keyifli oluyor. Öyle işte. Abi geri dönüş vakti, şimdi seremoniyi izleyelim. Marika Ghat, 20 horse boarding. This is a Marika Ghat. हाँ. देखिए बाबा Body विश्वनाथ 20 का मंदिर horse. द्वार है। Abi burası Marika बाबा Ghat. विश्वनाथ का मंदिर द्वार है महादेव का। हाथ जोड़कर सभी लोग नमस्कार कर लीजिए। यहाँ से डायरेक्ट आप लोग मंदिर में जा सकते, दर्शन कर सकते हैं। En kalabalık yakılma törenleri burada gerçekleşiyor. उतरना है मंदिर द्वार पे। Şimdi buradan sonra sizi önce seremoni, daha sonra tekrar zaten burayı göreceksiniz. Burası Marika Ghat. Sadular, agoriler buraya geliyorlar. आप वहाँ से खींच लो ना भैया. हाँ ऐसा खींच लो. Thank you brother. Thank you sir. चलेंगे। लेके जाएंगे. तो मंदिर कहाँ करना है, उधर सकता है। दर्शन करना है डायरेक्ट। ये मेन घाट यही है ना, मंदिर का घाट यही है मेन. मंदिर का मेन घाट है. हाँ बस वो कॉरिडोर ही है वो. हाँ ऊपर के तो कॉरिडोर है, पूरा कॉरिडोर है. हाँ यही बना है कॉरिडोर. Lalita Ghat diye bir yermiş burası. हाँ ऊपर जाएंगे तो अंदर पूरा कॉरिडोर है. हाँ वहाँ से डायरेक्ट मंदिर. Anladığım kadarıyla Ghat galiba bölgeye verdikleri isim oluyor. Yani her bir yakılma bölgesinin farklı bir ismi var. Let's go. Thank you brother. Yeah, bye. Thank you brother. Hadi şimdi gidip seremoniyi izleyelim. Onunla baş başa bırakıyorum size. Değişik bir şehirdi. Şu yeryüzünde beni en çok etkileyen yerlerden biri burası. Devam edelim. İnsanlar toplanmaya başladı. Burası işte seremoni alanı oluyor. Orası çok kalabalıktı, o yüzden bu alana geldik seremoni için. Burada daha az insan var. İzleyeceğiz. Seremoni çok uzun bir saat sürüyor. Tabii ki hepsini çekmeyeceğim. Ama temelini anlatayım. Ganj'ı selamlamak için, Tanrı Ganj'a kendilerini sunmak için vesaire. Her gün burada böyle seremoni gerçekleşiyor. Abi insanlar geliyorlar bu meydana, böyle turistler vesaire, herkes karışık oturuyorlar. Ondan sonra buradaki abiler dua okumaya başlıyorlar. Yani kendi dinlerinde tahminimce. Bir de şurada nehrin kenarında insanlar botlara biniyorlar. Şunlarda da oturmak 100 rupi falan. Böylelikle seremoni başlıyor. Şimdi burada bir kardeşimiz var. Türkiye'ye gitmiş. So bro, how was your trip in Turkey? It's a very nice country. Basically, Cappadocia is a very great and nice look from in a balloon. How was food? What? Food. Food. Kebab, like No, Turkish I'm lassi. pure veg, but- so very difficult for me. Yeah, that's Turkey. right. Yeah, we put everything inside, yes, almost meat, right? Yes. I cook every day in home. And my kitchen. how was people with you? How was people with you? Very nice people. Basically, my one friend is Eddie in Istanbul. On a ground, Istak ground
that my friend stay job, doing job. So best friend is my. Today I contact with him. Oh, perfect. Connect with Do you know any Turkish word? Yes, para mean rupees, abla mean sister, abe mean brother, chuk mean big, small. Sorry, small. Many words I thought. Nice to meet you, brother. you. Thank you so much. Thank you. Such a nice guy. Bir şey sordum arkadaşlara da. Dedi ki Türkçe biliyor dedi bizim arkadaş. Başlıyor yavaş yavaş seremoniye. Dostlar şimdi burası Agorilerin tapınağı. Tapınağın ismi ise Baba Keneram Asram adında bir yer. Her yıl Mart'ın 3'ünde ve 4'ünde burada toplanarak başlıyorlar. Agoriler, sadular gelmeden önce birkaç bilgi anlatayım. Zaten video içerisinde aynı şeyleri tekrarlayabilirim. Çünkü yeryüzünde göreceğimiz en ilginç törenlerden biri olacak bu. Sadular, Agoriler, Hinduizm. Çünkü Hinduizm'de binlerce farklı inanışlardan oluşuyor. Sadular da, Agoriler de bunların bir parçası. Fakat Agoriler törenleri esnasında bir insanın etini yiyorlar. Birazdan göreceğiz hepsini. Şimdi burada tapınağın içinde bekleyelim. Birazdan Agoriler gelecek ve Agorilerin holisi başlayacak. Şu anda ölü bir bedeni tören için götürüyorlar. Yakacaklar bu ölü bedeni. Çünkü Hinduizm inancına göre geri döneceğine inanıyorlar ruhun. Farklı bir bedende. Ganj Nehri de onlar için Ganj da bir tanrı. Tanrı Ganga. Tanrı Ganga'nın yeryüzünde vücut bulmuş hali olarak nitelendiriyorlar. Bu yüzden de yakıp vücudu küllerini ya Ganj'a savuruyorlar. Ganj Nehri'nin önüne doğru gidiyorlar bakın. Ve hani Agorilerin insan eti yediğinden bahsetmiştik ya. Bunlar gönderince işte nehre, nehirden Agoriler teknelerle akşam dolaşıp vücudu bulup vücutla bir seremoni gerçekleştiriyorlar. Bunun da amacı ruha sahip oluyor. Ruha sahip olduğu için daha güçlü olmuş oluyor. Yani Hinduizm'deki Tanrı Shiva'ya daha yakın olduğunu gösteriyor. Anlamı da bu. Bu yüzden kendi seremonilerini yapıyorlar bu yakılmadan sonra. Vücuttan da bir parça et koparıp yiyor onu sadu. Baksanıza maymun, inek. Abi her şey mümkün bu ülkede ya. Hi brother. Hi bro. Hi buddy.
Evet. Namaste. Bugünkü katılmayı planladığımız bu etkinlik ise Agorilerin kendi holisi. Namaste. Pan yapıyor abi orada. Hey brother, happy Holi bro. Biraz önce gördüğümüz adam veya şu bunlar oluyor abi Agoriler. Abi başlıyoruz. Şimdi aralarından geçip insan eti yiyen Agorilerin yanına gideceğiz. Şimdi o insan eti yiyen Agorilerin yakınına gideceğiz. İnsan eti yiyen Agori Baba. Agori Baba. Agori Baba ya. Ya. Burada abi bir insan yakıldı. Onun külleri var yerde. Adam aldı kafama sürdü.
binlerce odun yakıp gitmişler. Agorilerin, saduların bazıları şu karşıdaki adada yaşıyorlar. Mesela bakın şurada bir tane çadır var ya, o onların çadırı. Akşamları kendi yapacakları törene, cenaze bulamadıklarında Lübedeni tekneyle arıyorlar, tekneyle buluyorlar ve kendi törenlerini yapıyorlar. Mesela ölü bedenlerden biri de burada. Şu anda bir cenaze törenine hazırladılar. Yeni ceset. Where are you from? I'm from Turkey. Turkey. You know Turkey? Turkey. And you? I am going to Turkey today. My flight time. Okay, let's go. Şabe